Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar hoş geldiniz. 22-28 Mayıs haftasındayız. Gökyüzünde önemli gezegen geçişlerimiz var. Bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Öncelikle yükselen, sonra öz güneş burcunuz, sonra da ay burcunuza göre lütfen takip etmeyi unutmayın diyelim. Öncelikle zor bir hafta. Gökyüzünde gerçekten plütonik etkiler var. Değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Artık Mars da Aslan Burcu'na geçti. Güneş İkizler Burcu'nda. Diğer yandan da Güneş Plüton'da olumlu etkileri de var. Peki gündemi zaten az çok biliyorsunuzdur. Şu anda siz bu hafta neler yaşayacaksınız? Öncelikle Mars'ın Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte önümüzdeki hafta ve aslında Haziran ayının sonuna kadar yaşayacağınız, en çok mücadele edeceğiniz yer. Diyelim ortak kaynaklarınız olacak. Para ile ilgili ödemelerle, bankalarla, finansal konular en çok burada mücadeleleriniz sürecek. Diğer yandan Güneş İkizler Burcu'na geçti 6. evinizde. Bu demek oluyor ki sağlık. Bu demek oluyor ki çalışanlar için iş hayatı. Diğer yandan tüm günlük rutinlerimiz o kadar yoğun bir sürece başladınız ki düşüncelerinizin hayatta hedef koyduğunuz ne varsa bunlar bir takım değişiklikler gösterebilir. İkizler Burcu çünkü esnek bir burçtur. Fikir ve düşüncelerimizin yönünü değiştirebilir. O yüzden sevgili siz oğlaklar iş hayatınızda da çok aktif. Hatta yeni işlere girecek olan oğlaklar da var. Onu da söyleyebilirim. Güneşin buradaki seyahati 22 Haziran'a kadar sürecek. Böyle güçlü bir haftaya girdik. Tabii Boğa burcunda da güçlü bir stelyumumuz var. Bu ne demek? Merkür Boğa burcunda, Kuzey düğüm ve Jüpiter'le birlikte şans evinizde. Bu da size tüm zorluklara rağmen toprak elementi çok yüksek olduğu için gökyüzünde özellikle yükselen güneş ya da çok oğlak yerleşiminiz varsa keyif alacağınız, zevk duyacağınız, eğlenceli, zaman zaman zorlansanız da çok da sizi etkilemeyecek gelişmeler bekleyebilirsiniz bu hafta boyunca. Evet, açılara baktığımızda hafta boyunca pazartesi, salı, ay yengeç burcunda. Bu da ilişkilerinizle ilgili 2 gün geçireceğiniz anlamına geliyor. Hatta destek. Eğer ki bir anlaşmazlık varsa güç birliği, anlaşma sağlanabilir. Pazartesi günü çok olumlu bir gün. Mars'ın da desteği var burada. İster eşinizle, ortağınızla, herhangi bir yola çıktığınız kişiyle, bir ortaklı işle ilgili olabilir. Buralarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü Venüs de buradan geçtiği için yakın çevrenizde size yakın olan kadınlardan veya ilişki yaşadığınız kişilerden de olumlu haberler alabilirsiniz. Hafta ortası zor. Çarşamba cuma arası Ay Aslan Burcu'nda işte sizin para transferlerinin, beklenen paraların veya mesela miras ya da bir malın, mülkün satışı, bunun gibi konular. Çünkü Ay da buradan geçerken Mars'la kavuşacak. Tam Plüton'un karşısından geçiyor. Aynı zamanda Jüpiter'in karesi var. Çok kolay olmayabilir. Ama finansal alanda diyelim ki kazançlarınız, para kazandığınız işler, yerler, konularda bir takım yenilikler, değişimler getirecektir. Üzülmeyin. İş hayatınızda gerçekten çok destekleyici bir görünüm var. Plüton'un Güneş'le üçgeni de bu hafta boyunca etkili. Eğer buralarda bir gezegeniniz böyle özellikle 1 derecelerde varsa çok önemli adımlar, yeni kuruluşlar, ortaklı işlere girebilir veya belki de kendinize ait özgür bir iş yapma potansiyeli de doğabilir. Ayrıca sağlıkla ilgili, çocuklarıyla ilgili olabilir, beklentisi olan tüm oğlaklar için de bu fırsat veren güzel bir geçiştir söylemek istiyorum. Evet, hafta sonu cumartesi ve pazar Ayın Başak Burcu'na geçtiğini ve tabii ki siz oğlakları desteklediğini görüyoruz. Ancak Ay Satürn karşısından geçiyor. Aynı zamanda Güneş'in Satürn'le karesi tetikleniyor. Bu demek oluyor ki oğlaklar kardeşlerle olan bir takım öncesi olan konularda bir uzlaşmazlık, bir sıkıntı, bir iç karartıcı durum yaşayabilirsiniz. Bir takım yüzleşmeler getirebilir. Yakın çevre, kardeşler ile bağlarınız, belki de yakın çevredeki insanlar olabilir, konu komşu da olabilir. Burada bazı zorluklar getirirken sağlık veya onların sağlıkları, mesela diyelim ki sevdiğiniz birinin sağlık sorunu var, onunla ilgilenebilirsiniz. Ya da işle ilgili konularda bir takım
problemleri çözmek üzere de. Çözüm verir mi? Evet, çözüm verir. Yani yoğun, gerçekten yoğun, içsel olarak gerilimli ama bir o kadar da dediğim gibi Boğa burcundaki güçlü stelyumun desteğini alıyorsunuz. Mesela kimin desteği gelir size? Çocuklarınız varsa onların desteği gelir. Çocuklarınızın yerine koyduğunuz insanlar, kişiler, onların desteğini alırsınız. Diğer yandan hafta sonu zaten uzaktaki birilerinden destek alıyorsunuz. Başka şehirden, başka ülkeden seyahat de edebilirsiniz bu arada. Belki biri gelecek, belki siz onu karşılayacaksınız veya gideceksiniz veya tatil planları yapacaksınız. Böyle de durumlar var. Gökyüzünün aslında en desteklediği burç gruplarından olduğunuzu da söylemeliyim sevgili oğlaklar. Bu arada Mars sizin de yönetici gezegeniniz. Tabii ki hani bir 150'lik yapıyor. Finansal konularda özellikle anlaşmazlıklar getirir. Kardeşler arasında bölünmesi gereken veya aileyi ilgilendiren konularda bir takım terslikler doğurabilir. Böyle de belki de dolaylı, yani direkt siz değil de sevdiğiniz birisi etki alır ve siz de dolaylı olarak etkilenebilirsiniz. Tabii dediğim gibi kesinlikle doğum haritanızla ilgilidir. Önemli güzel gelişmeler aslında ben bekliyorum. Güzel haberler alabilirsiniz. Bilhassa pazartesi ve hafta sonunda. Evet, izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Mutlu bir hafta diliyorum. Her akşam YouTube'da günlük astroloji yorumlarımda aramızda siz de görmekten mutluluk duyarız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.